Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni aldığım DJI Neo'yu kutusundan çıkaracağız. İçinde ne var bakacağız ve uçuşa hazırlık için ilk işlemleri beraber yapacağız. Arkadaşlar kutunun içerisinden bunlar çıktı. İlk olarak drone'umuz var bu şekilde. Detaylı bakacağız. Açılışını yapacağız. Burada kontrol kumandamız var. Bununla ilgili de açılış kapanışını nasıl yaptığımızı göstereceğim. Burada yedek bataryalarımız ve şarj kutumuz var. Burada yedek pervaneler var arkadaşlar. Bu pervaneleri takabilmeniz için tornavida göndermişler. Type-C değil, eğer iPhone kullanıyorsanız kumandaya bağlamak için bir bağlantı kablosu. Şarj için bir kablo. Burada hızlı başlangıç kılavuzları, stickerlar, garanti belgeleri. Böyle havalı bir etiket tarzı bir şey var. Şimdi arkadaşlar şu kalabalığı kenara alalım. İlk olarak arkadaşlar drone'umuzun bir gimbal koruyucusu var. Üstten ve alttan bastırarak bu plastiği çıkartabiliyorsunuz. Drone bu şekilde. Altta 2 tane sensörü var. Bataryayı buradaki klipse basarak açıp kapatıyoruz. Burada güç düğmemiz var arkadaşlar. Burada ise mod seçenekleri için başka bir düğme var. Drone'u açmak için arkadaşlar güç düğmesine bir kere kısa, ışıklar yandıktan sonra bir tane de uzun basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi açılmış oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz şarj göstergesi. Bunlar ise mod seçenekleri. Hangi modu seçtiyseniz onlar burada yanıyor. Mod seçimini ise buradaki tuşla yapıyorsunuz. Şimdi drone'u kenara alalım arkadaşlar. Daha sonra uçuş uygulaması için arkadaşlar DJI Fly yazdığınız zaman Download Center'da çıkıyor zaten Google'da. İlk çıkana tıklayıp buradaki APK'yı indirip yükleyeceğiz. Uygulamamız yüklendi arkadaşlar. Başlatıyoruz şimdi. Burada kullanım şartları var. Tabii ki de kabul ediyoruz. Böyle bir başlangıç videosu var. Sağ üstte basıp geçebiliriz burayı. Şimdi arkadaşlar burada yetkilendirmemiz gereken bazı ayarlar var. Konum bilgisi, donanım bilgisi gibi bunları seçiyoruz arkadaşlar. Ürün geliştirme projesi var. Buna ister katılıp ister katılmayabilirsiniz. Şimdi değil diyeceğim. Burada e-posta adresi veya telefon numarası girerek giriş yapmamızı istiyor bizden arkadaşlar. Burada basit bir uygulamanın tanıtımı var arkadaşlar. Nasıl kullanacağınızı uçmadan önce kontrol etmeniz gereken yer var. Sağ üstte size drone kullanmayı öğretici bazı kısımlar var. Burayla ilgili bilgi veriyor. Aşağıda arkadaşlar drone bağlama ve uçurma talimatları için bir rehber var. Genel olarak uygulamanın görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Sağ üstte dediğim gibi öğreten yer var. Alt kısımda bağlantı rehberi var. Sol alt kısımda kaydettiğiniz videoları ve fotoğrafları görebileceğiniz albüm. Bu videoları düzenlemeniz için bir oluşturucu yani video editleyici. SkyPixel denen bir uygulaması var. Kendisine ait, bunları paylaşabilmeniz için ona girmeyeceğiz. Profil bilgileriniz burada. Bizim ama ilgileneceğimiz kısım burası arkadaşlar. Şimdi drone'umuzu açalım. Telefonumuzdan da Bluetooth'u ve konum bilgisini açmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, drone'u açtıktan sonra sağ alt tarafta bağlantı rehberine tıklıyoruz. Burada uygulamaya bazı izinler vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları verdikten sonra sol altta görüyorsunuz DJI Neo algılandı diye. Buna tıkladığımızda görüyor zaten. Şimdi bağlantıyı onaylamak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun diyor arkadaşlar. Buraya basılı tutuyorum. Burada otomatik olarak bağlan diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü cihaz kendi Wi-Fi ağı oluşturuyor. Ona bağlanmamızı istiyor bizden. Evet, bu şekilde cihazımıza bağlanmış olduk arkadaşlar. Burada bize bazı öneriler var. İyi aydınlatılmış bir ortamda, açık alanda, açık ve esintili havada uçurmamızı istiyor. Sudan kaçınmamızı istiyor arkadaşlar. Bu konuda çok uyarıyorlar. Dokusuz ve yansıtıcı zeminden kaçının, çok parlak zeminlerde veya köprüden veya balkondan uçmayın demiş ilk uyarılar olarak. Şimdi burada bizden kısaca bir başlatma yapmamızı istiyor. Uygulamayı kurduktan sonra bu şekilde görünüyor. Kamera şu an ön tarafı gösteriyor gördüğünüz gibi. Başlat dediğimizde hangi burada komut varsa onu yapıyor. Takip et butonu olduğu için, şu an komutu olduğu için takip ete başlayacak hazır modlardan. Ama manuel kontrol derseniz burada otomatik kalkış sonrasında, hatta yapalım. Evet, manuel kontrol kısmında arkadaşlar bu ayarlar var. Sol tarafta ve sağda, aslında kumandadakiyle aynı. Biz şimdi arkadaşlar ben nasıl kullanacağını göstermeyeceğim size. Sadece genel bağlantı ve ilk ayarlarını gösteriyorum. Telefonla ilgili bağlantıyı gösterdim. Şimdi ise bu kumandayı nasıl çalıştırıyoruz ve başlatıyoruz onu göreceğiz. Alt kısımdan bu joystick pimlerini çıkarıp takalım. Daha sonra buraya çekerek üst kısmını açıyoruz.
Burada arkadaşlar telefona bağlayacağımız kablo var. Sağdaki kumandaya sabit. Biz soldakini çıkartıyoruz. Şu şekilde açalım bunu. Telefonumuzu buraya yerleştireceğiz. Ve kablomuzla Type-C girişiyle telefonumuza bağlıyoruz. Bu noktada arkadaşlar şimdi eğer kumandayla uçuracaksanız telefonunuzun uçuş modunda olması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Tekrar uygulamamıza girdik arkadaşlar. Şimdi kumandayı açmak için aynı mantıkla bir kere basıyoruz. Daha sonra basılı tutuyoruz arkadaşlar. Tekrar uygulamaya giriyoruz. Uygulamada arkadaşlar bu kez Go to Fly diyoruz. Ve gördüğünüz gibi direkt kameraya bağlanıyor. Ekranda çok fazla kontrol yok. Evet, telefon ve kumandayla nasıl kontrol edebileceğinizi gösterdik. Şimdi ise arkadaşlar drone üzerinde bulunan otomatik modları nasıl kullanacağınızı göstereyim. Buradaki mod seçeneği tuşu arkadaşlar basarak Follow, Droney, Circle, Rocket, Spotlight, Direction Track, Follow. farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Modun aktif olması için sadece buraya getirmeniz yeterli değil arkadaşlar. Bu şekilde elinizin üzerine koyuyorsunuz ve basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tuttuğunuzda drone otomatik olarak hangi modu seçtiyseniz onu uygulamaya başlıyor. Close. Follow. 3, 2, 1. Tekrar arkadaşlar kapatırken bir kere basıyoruz ve sonrasında basılı tutarak ışıklar söndükten sonra drone'umuz kapanmış oluyor. Arkadaşlar bu videoda drone'u 3 farklı şekilde nasıl uçurabileceğinizi ve ilk ayarları nasıl yapacağınızı gösterdik. Başka bir videoda daha detaylı hem özelliklerini hem de uçuş modları üzerine tek tek inceleme yapacağız. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.